Merhaba arkadaşlar, mutfağınıza misafir oluyoruz serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. İstanbul Kartal'da Selçuk Bey'in evine konuk oluyoruz. Bakalım Selçuk Bey bugün bize hangi tarifle yapacak? Takipçimizi fazla bekletmeden geçelim. Bakalım serimizin ikinci bölümünde bize neler bekliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk. Evet, Selçuk Bey mutfağındayız. Selçuk Bey, bizi mutfağınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Rica ederiz, ne demek. Evet Selçuk Bey, bugün bize neler yapacaksınız? Bugün ben size önce bir krep hazırlayacağım ve daha sonra onu dürüm şeklinde sunum yapacağız. Harika. İçinde ne olacak? Tavuk olacak ve dürüm malzemeleri içerisine istediğimize göre domates, yeşillik koyacağız. Harika. Evet, hemen tarifimize başlayalım. Şimdi hangi aşamadan başlıyoruz? Öncelikle tavuklarımızı parçalama aşamasıyla başlayacağız. Ben bu yemeğimizde toplam 1 kilo tavuk kullanacağım. Yarı yarıya piliç ızgara ve piliç bonfile şeklinde kullanmak istiyorum. Tabii ki bu isteğe göre değişebilir. Ve tamamını göğüs etiyle de yapılabilir. Tamamı ızgara tava şeklinde de yapılabilir. Ben yarı yarıya kullanacağım. Öncelikle malzemelerimize doğramayla başlayalım. Buzluktan bir süre önce, yaklaşık yarım saat önce çıkarttık. Kolay kesilsin diye herhalde, öyle görüyorum ben. Evet. Çünkü ben de hep böyle yapıyorum. Daha kolay kesiliyor gördüğünüz gibi. Küp küp tavuklarımızı doğruyoruz değil mi Selçuk Bey? Evet, öncelikle küp küp tavuklarımızı doğrayacağız. Doğradıklarımızı derin bir kabımıza koyuyoruz. Evet, tavuklarımızı doğrarken sizinle biraz sohbet edelim. Selçuk Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Devlet memuruyum, Tokatlıyım, İstanbul'da ikamet etmekteyim. Evli misiniz? Evliyim, 2 yıllık evliyim. Tavuklarımızı pişirirken tereyağı da kullanabiliriz, zeytinyağı da kullanabiliriz. Ben tercihen zeytinyağı kullanıyorum. Tabii ki isteyen tereyağıyla da pişirebilir. Özellikle çocuklar böyle lezzetlere bayılıyorlar. Böyle dışarıda yemeye falan da gerek kalmıyor arkadaşlar. Siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Şimdi Selçuk Bey, tavuklarımız doğrandı. Evet, bir miktarda zeytinyağı atacağız. Bir su bardağı kadar mı? Yarım su bardağı kadar mı? Yarım su bardağı yeterli. Yeterli olur. Bonfile kullandığım için zaten tavuğun kendisi de yağlı olduğundan Yarım yeterli oluyor. yarım yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, tavuğumuzu ocağa koyuyoruz ve altını açacağız. Ve bir çay bardağı suyumuzu da ilave edip pişene kadar bekleyeceğiz. Selçuk Bey, şimdi krep hamuruna mı geçiyoruz? Ne yapıyoruz? Evet, öncelikle malzemelerimizi tanıtmayla başlayalım. Ben birebir ölçüyle vereceğim ama 6 kişilik hazırlayacağım için 6 katı malzeme kullanacağım. Birebir ölçümüz, öncelikle 1 bardak un katıyoruz. 1 bardak un. 6 kişi olduğumuz için 6 kişilik yapacağım. Toplam 6 bardak un kullanıyorum. Altı bardak unumuzu kattık. Aynı bardağımızın ölçüsüyle 6 bardak süt kullanacağım. Siz isterseniz yarı yarıya su da kullanabilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Ama ben daha lezzetli olsun diye süt kullanıyorum. 6 bardak da sütümüzü ilave ediyoruz. Her şeyin ölçüsü bir herhalde. Evet, birebir ölçü kullanacağım.
6 adet de yumurta kullanacağım. Her bir bardak un için yarım çay kaşığı tuz. Ben 6 katı malzeme kullandığım için 3 çay kaşığı tuza karşılık geliyor. Ve yumurtalarımızı kıracağız. Daha sonra bir tel çırpıcı yardımıyla malzememizi güzelce homojen olacak şekilde karıştırıyoruz. Lavaşı da hazır almıyoruz bu şekilde. Sağlıklı bir şekilde lavaş kısmını da kendimiz yapıyoruz. Evet, çocuklar çok seviyor bunu. Çok lezzetli, sağlıklı. Kıvamına bakacağız. Eğer yoğun olduğunu düşünüyorsak biraz daha süt ilave edebiliriz. Buradaki püf noktamız unun çok iyi bir şekilde karışması, topak topak olmaması gerekiyor. Eğer karışımımıza tuz atmazsak pişirdikten sonra arasına reçel, çoko krem tarzı yiyecekler de sürüp yiyebiliriz. Tuzlu pişiriyorsak arasına peynir de sarıp peynir, domates şeklinde de dürüm yapabiliriz. Bu tamamen isteğe bağlı. Ama ben bugün tavuklu yapacağım için bildiğimiz tavuk dürüm şeklinde olacak. Biraz daha süt ilave edeceğim. Hamurumuz yoğun oldu. Akışkan bir hamurumuzun olması gerekiyor ki tavaya döktüğümüzde rahat dağılabilsin. Evet arkadaşlar, hamurumuzu güzel bir şekilde çırptık. Sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Şu şekilde bir akışkan kıvamı olacak. Kıvamı gayet güzel. Tavada güzel yayılabilir. Şimdi tavuğumuza bakalım pişmiş mi? Daha sonra da baharatlarını atıyoruz. Evet arkadaşlar, tavuğumuzu kontrol ediyoruz. Pişmiş mi diye bakacağım. Evet, gayet güzel. Suyunu çekmiş. Şimdi baharatlarını atıyoruz. Baharatlarını dilediğiniz gibi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 1 kilo tavuğa 2 çay kaşığı tuz atacağım. Bu tamamen sizin damak tadınızla alakalı. Pul biber severseniz pul biber de atabilirsiniz. 1 çay kaşığı da pul biber atıyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Dediğim gibi bu baharatlar tamamen isteğe bağlı. Kekik de atabilirsiniz. Ben bir miktar da köri kullanacağım ve karıştırıyorum. Evet, nefis kokuyor şu anda arkadaşlar. Keşke siz de bu kokuyu alabilseydiniz. Evet, cızırtıyı duyuyoruz. Kapağını kapatacağız. Tavuğumuz dinlensin. Daha sonra hamurumuzu pişirmeye geçiyoruz. Başlıyoruz. Önceden kızdırdığımız tavamıza hazırlamış olduğumuz malzememizi dökeceğiz. Ateşimiz orta ateş olacak. Kıvamı görüyorsunuz, gayet akışkan. Kızdırdığımız tavamıza bir miktar zeytinyağını döküyoruz. Tabii ki tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama zeytinyağı daha hafif olacak diye düşünüyorum. Evet. Tavanın her yerine dağılacak şekilde. Bir bardak bir büyük tavaya denk geliyor herhalde. Evet, ölçümüz tam bu. Orta ateşte pişecek. Ara ara kontrol edeceğiz. Daha sonra çevireceğiz. İki taraflı pişireceğiz ve hamurumuz hazır olmuş olacak. Pişip pişmediğini anlamak için tavayı sallamamız yeterli. Şu anda yapışık bir vaziyette. Biraz beklememiz gerekiyor. Zaten üstünün böyle hafif bir kurumaya başladığını, bu akışkanlığın gittiğini anlayınca altını da kontrol edip çevireceğiz herhalde. Evet. Zaten baloncuklar çıkacak, yani göz göz olacak üstü. Piştiğini oradan da anlayabiliriz. Evet, yavaş yavaş pişmeye başlıyor, bakın gördüğünüz gibi. Evet.
bir spatula yardımıyla çeviriyoruz. Evet, gayet güzel. Evet, böyle zıplatarak da şov yapabilirsiniz sevdiklerinize. Tabii ki bu işin şov kısmı. Küçük tava da kullanabilirsiniz ama dürümü yapacaksanız büyük tava en ideal değil mi Selçuk Bey? Evet, tabii ki geniş olması için, rahat sarabilmemiz için büyük tava kullanmak daha iyi. Ara ara kontrol edeceğiz. Evet. İki tarafta güzel bir şekilde kızarana kadar bekliyoruz. Evet, birinci bitirmiş olduğumuz hamurumuzu tabağımıza alıyoruz ve dinlenecek. Sırasıyla ikinci, üçüncü şeklinde dökeceğiz. Evet arkadaşlar, son hamurumuzu da pişirdik. Size şöyle göstermek istiyorum. Evet, gözleme kıvamında oldu. Gayet güzel. Bunlar da dinlenmesi için üst üste koyuyoruz bu şekilde. Üst üste koymamdaki amaç alttaki hazırlamış olduğumuz hamuru kurutmaması, yumuşak bir şekilde kalması için üst üste koyuyoruz. Biraz soğumasını bekleyeceğiz ve daha sonra patateslerimizi kızartmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bir yandan da patateslerimizi kızgın yağımıza atacağız. Ve kızarmalarını bekleyeceğiz. Ne kadar patates kullandık Selçuk Bey? Bir tane patates kullanıyoruz. İsteğe bağlı artırılabilir. Bir büyük patates 6 dürüm için yeterli olacaktır. Evet, yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi sunum aşamasına geçiyoruz. Pişirmiş olduğumuz kreplerimize malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bir miktar tavuğumuzdan ekliyorum. İçerisine kızarmış olduğu patateslerden birkaç parça ekliyorum. Tabii içerisine ekleyeceğiniz malzemeler tamamen isteğe bağlı dediğim gibi. Ben domates, patates, salatalık turşusu ekliyorum. İsteyenler marul da ekleyebilir, soğan da koyabilir. Tamamen isteğinize bağlı. Birazcık da maydanoz ekleyeceğim. Ketçap, mayonez kullanmıyorum ben. O da yine dediğim gibi isteğe bağlı. Şu şekilde gösterebilirim. Gayet renkleri de göze hitap ediyor. Hem lezzetli hem sağlıklı. Evet, şimdi dürüm aşamasına geçiyoruz. Bunu da rahat yiyebilmemiz için bir poşet içerisine koyacağım. Evet arkadaşlar, dürümümüz yemeğe hazır. Afiyet olsun. Evet, serimizin bugünkü kısmının sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Selçuk Bey. Ellerinize sağlık. Ben dayanamadım, mutfakta tadına baktım. Gerçekten tadı harika olmuştu. Bizi davet ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, siz de bizi mutfağınıza konuk etmek isterseniz yorumlara yazarak ya da mesaj atarak bizi davet edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.